Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu mantar sote tarifimle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak tencereyi ocağa aldıktan sonra tencere biraz ısındıktan sonra kuşbaşı olacak şekilde doğramış olduğum tavuk göğsünü ekliyorum. Tavuk göğsü normalde biraz kuru bir yapıya sahip olsa da bu tarifle gerçekten mükemmel oluyor. Suyunu salıp çektikten sonra bir kenarda hazırlamış olduğum mantarlarımı ekliyorum. Mantarları dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Mantarları da ekledikten sonra kapağını tekrardan kapatıyorum. Suyunu tamamen salıp çekmesini bekleyeceğim. Bu arada sizler de videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Mantarlar suyunu salıp tamamen çekmeden önce tuz eklemesi yapıyorum. Eğer isterseniz tuz eklemesini en sonda da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde et tuzunu daha iyi aldığı için bu aşamada ekliyorum. Göz kararı olacak şekilde tuzumu ekliyorum. İlk defa deneyenler için de bir tatlı kaşığına yakın tuz kullanabilirsiniz. Bu arada kullandığım mantarın miktarı 750 gram mantar kullandım bu tarifte. Mantarlar suyunu çekmeye yakın yarım çay bardağından biraz daha eksik olacak şekilde sıvı yağını da ekliyorum. Mantar suyunu çektikten sonra yağ geçecek. Yağ geçtikten sonra bir adet orta boy soğanı küçük küçük doğradıktan sonra kavurmaya başlayacağım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yağ geçtikten sonra bir adet soğanımı da ekledim. Bu şekilde kavuruyorum. İsterseniz kapağını kapatmadan da kavurabilirsiniz. Ben biraz daha yumuşaması adına bu şekilde kapağını kapatıyorum. 2 dakika sonra tekrardan açıyorum. Soğanlar biraz yumuşadı ve kavruldu. Üzerine 3 adet biberi küçük küçük doğradım. İstediğiniz türden biber kullanabilirsiniz. Ben Charleston biber kullandım. Biberi de biraz kızarttıktan sonra bir tatlı kaşığına yakın domates salçası ekliyorum. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Ben biraz üzerine domates sosu da ekleyeceğim. Yazdan hazırlamıştım. O domateslerden kullanıyorum. Normal domatesi rendeledikten sonra da kullanabilirsiniz. Bu tarif için 2-3 tane yeterli olacaktır. Salçayı çok az kavurduktan sonra kokusu çıktıktan sonra üzerine yarım kavanoz kadar domates sosundan ilave ediyorum. 5-6 yemek kaşığı kadar olması yeterli olacaktır. Eğer kaşık ölçüsü isterseniz güzelce karıştırdıktan sonra kaynamaya bıraktım. Gördüğünüz gibi rengini çok güzel bir şekilde saldı. Bu şekilde kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Eğer isterseniz bu aşamada bu şekilde yarım bardak kadar su eklemesi yapabilirsiniz. Suyun kesinlikle kaynar olması gerekiyor. Bu şekilde çok az sulu olacak. Eğer daha sulu istiyorsanız yine kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Yeteri kadar piştiğinden emin olduktan sonra kapatmadan 2 dakika önce pul biberini ekliyorum. Eğer isterseniz istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Tuzunu bu aşamada isterseniz kontrol edebilirsiniz. Eksikse tuz eklemesi yapabilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.